Merhaba sevgili dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yaklaşık 10 gün önce 12 tane küre dünyacı, 3 tane de düz dünyacı Antarktika'ya giderek Antarktika'da son deney adı altında Güneş'in 24 saat boyunca batmadığına dair videolar, görüntüler paylaştılar. Şimdi bu görüntüler gerçek mi? Yoksa stüdyo ortamında mı çekildi? Baya bir tartışma konusu oldu. Diğer bir konu da şu. Eğer gerçekten Antarktika'da Aralık-Ocak ayında işte güneş 24 saat boyunca batmıyorsa bu düz dünyayı çürütür mü? Önemli bir konu başlığı. Ki baktığımızda deneye katılan düz dünyacıların isimlerini solda görüyorsunuz. Ben ilk defa denk geldim. Hiçbirini tanımıyorum. Sağda da küre dünyacıları görüyorsunuz deneye katılan. Ki baktığımızda bu organizasyonu Will Duff ismi adı altında zengin bir kişi yapmış. Ki Will Duff'ın enteresan bir videosu var. Önce onu size göstermek istiyorum. Şimdi bu Antarktika deneyinin masraflarını karşılayan Will Duff'ın yıllar önce bir konuşması var. Birazdan dinlettireceğim. Konuşmasını diyor ki ben İncil'i, Tevrat'ı araştırdım. Yalan söylemek ve aldatmak özünde ahlaksızca bir davranış değil diyor. Şimdi yalan söylemeyi, aldatmayı normal karşılayan birinin yaptığı bir organizasyona, deneye ne kadar güvenilir? Tabii ki bir tartışma konusu ama önce o konuşmasını bir size dinlettirmek istiyorum. So please, I beg you, we have to stop claiming that the Ten Commandments prohibit lying. That's not true. The Ten Commandments prohibit bearing false witness against your neighbor. Okay. We finally get to my conclusion on the matter of lying and deception, and that is this. After carefully looking at both sides of the debate, and after taking a very deep dive into everything I could possibly find in Scripture regarding lying and deception, I have come to the conclusion that neither lying nor deception are inherently immoral. Antarktika'ya giden ekibin Antarktika'da 24 saat boyunca batmayan güneş görüntüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. 24 saat görüntüyü 48 saniye olarak paylaşmışlar. Haliyle 24 saatlik bir görüntüyü sen 48 saniye sıkıştırırsan bu görüntü gerçek mi yoksa stüdyo ortamında mı çekilmiş? Tabii ki de çözmesi hiç de kolay değil. Özellikle Erik Dubai'la Düşünen İnsan kanalında bu görüntünün stüdyo ortamında çekildiğine dair bazı detaylar paylaşıldı ama ben kendi adıma bunu çözebilme şansına sahip değilim. Bu çok zor bir iş ama ben konuyu farklı bir açıdan araştırdığımda bu bulundukları Yunnan Glacier denen kampta yani Antarktika'nın güneyin 75. paralelinden sonraki kısımda 24 saat boyunca batmayan güneş olduğu hissiyatına vardım. Yani detaylar onu gösteriyor. Birazdan onu size göstermek istiyorum. İnternetteki bilgiye baktığımızda Yunnan Glacier denen bu kamp Antarktika'nın şu bölgesine düşüyor ve koordinat olarak 79. güney paraleli olarak gösteriyorlar. Düz dünya haritası üzerinden bakacak olursak bu Yunnan Glacier dedikleri kamp Güney Amerika'nın devamında Antarktika'nın şu bölgesine düşüyor. YouTube'a girip Yunnan Glacier yazdığınızda karşınıza son 15 yılda yüklenmiş birçok video çıkıyor.
Bakın bu 10 yıl önce yüklenmiş, bu 12 yıl önce yüklenmiş, bu 7 yıl önce yüklenmiş. Bu şekilde karşınıza birçok video çıkıyor. Ben bunlara tek tek bakarak acaba bu bölgede güneş bir çember çiziyor mu? Bununla ilgili ipuçları yakalamaya çalıştım. Deney yapıldığı bu bölgede bize referans olabilecek bir dağ var. Videolara tek tek girerek bu dağ referans alarak güneş nerelerde gözükmüş videolarda bunlara bakmaya çalıştım. Örneğin bu yukarıda deneyin yapıldığı alanı görüyorsunuz. Dağın şekli bariz belli. Şimdi burası da daha önce oradan çekilmiş bir görüntü ve gölgelere bakarak şu an güneş dağa göre nerede anlayabiliyorsunuz. Bundan yola çıkarak da ben görüntülere tek tek bakmaya çalıştım. İlk önce bu kadının videosunu size göstermek istiyorum. Bunu 7 ay önce paylaşmış. Yunnan Glacier denen bu kampa gitmiş. Dağın zirvesini görüyorsunuz. Videosuna baktığınızda güneşin şu an nerede olduğu belli. Bakın şurada dağın sol tarafında. Şu an kamerayı etrafında çevirdi. Dağın zirvesini görüyorsunuz. Çadırların gölgesine dikkat edin. Bakın gölge burada. Yani güneş tam olarak şurada. Bakın çadırın gölgesi bu şekilde. Gölge şurada. Yani dağın şu zirvesinin sol uç tarafında. Bu video ise bir yıl önce paylaşılmış ve buraya baktığınızda az önceki videoda dağın zirvesinin sol tarafında güneş şuradaydı. Şu an gölgelere baktığınızda tam 180 derece diğer tarafında. Yani az önceki iki görüntüyle kıyasladığınızda güneş az önceki videoda buradaydı. Şu an 180 derece dağın zirvesine göre zıt tarafta. Bakın sol uç ve sağ uç gölgeleri görüyorsunuz. Şu an güneş bu tarafta. Bu görüntüde 2 yıl önce paylaşılmış. Burada yine dağ görüyorsunuz. Zirvesi burada. Şimdi şu koşucuların gölgesine baktığınızda güneş burada. Yani ilk gösterdiğim görüntüde güneş buradaydı. İkinci gösterdiğim görüntü tam 180 derece zıt tarafındaydı. Şu an güneş burada. Şimdi bir sonraki bir videoyu size göstermek istiyorum. Bu görüntüde 3 hafta önce paylaşılmış. Bakın yine aynı dağın zirvesi. Burada koşucuları görüyorsunuz. Az öncekinde gölge bu taraftayken şu an gölge tam zıt tarafına düşüyor. Yani ilk gösterdiğim videoda güneş buradaydı. İkinci gösterdiğim videonun 180 derece bu tarafındaydı. Üçüncüsünde bu taraftaydı. Gölgeler bu tarafı vuruyordu. Şu an dördüncü görüntüde güneş burada. Gölgeler gördüğünüz gibi bu tarafı düşüyor. Yani sırf şu dört görüntüye bakarak ben güneşin bu bölgede 360 dereceye yakın bir çember çizdiğini anlıyorum. Bu görüntü 12 yıl önce paylaşılmış. Dağın zirvesini görüyorsunuz ve çadırın gölgesini görüyorsunuz. Güneş şu an dağın zirvesine göre sağ tarafında, sağ uç noktasında. Yani çadırların gölgesine baktığınızda güneş tam dağa göre sağ tarafında. Bu görüntü ise 5 yıl önce çekilmiş, paylaşılmış ve güneş görüyorsun dağın zirvesi burada. Dağın tam sol uç noktasında. Çadırların da gölgesini görüyorsunuz. Yani bir öncekinde tam onun zıt 180 derece karşısındaydı. Dağın şu an sol tarafında, bir önceki sağ tarafındaydı. Şimdi bir de dağın arkasında ve dağın önünde var mı? Bir de onları size göstereyim. Bu görüntü ise 12 yıl önce paylaşılmış ve dağı görüyorsunuz, zirvesinin şu an dağın tam arkasında güneş. Yani az önceki paylaştığım görüntüde
Sol uç, sağ uçtu. Şu an bir de dağın arkasında. Şimdi dağın bu tam karşı tarafında güneş var mı? Bakın çadırın gölgesini görüyorsunuz. Güneş şu an dağın arkasında. Şu an bir iki tane de görüntü tam bu zıt taraftan göstermek istiyorum. Bu görüntü 12 yıl önce paylaşılmış ve şuradaki kutunun gölgesine bakarsanız dağ burada. Dağın tam zıt karşı tarafında. Yani az önce dağın arkasındaydı. Şu an güneş dağın tam karşı tarafında. Bu adam bu videoyu bir yıl önce paylaşmış. Şu an dağı görüyorsunuz. Zirvesi de burada. Bakın adamın gölgesine dikkatli bakın. Dağın tam güneş karşı tarafında. Yani iki önce gösterdiğim videoda güneş buradaydı. Şu an tam 180 derece karşısında. Daha öncekilerde ise sol ve sağdaydı. Yani baktığınızda güneş bu dağı referans aldığınızda 360 derece burada bir çember çiziyor gibi gözüküyor. Bu görüntü de bundan yaklaşık 6 yıl önce paylaşılmış. Burada dağı görüyorsunuz. Bakın gölgelere dikkat edin. Direkt dağın doğru bakıyor. Yani güneş dağın karşısında. Şurada azıcık size bir görüntü göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi direkt güneş şu an dağın karşısında. Bu video ise yaklaşık 9 yıl önce paylaşılmış. Dağı görüyorsunuz. Bakın güneş dağın arkasında. Bu da yaklaşık 3 yıl önce paylaşılmış ve dağı görüyorsunuz. Zirvesi burada. Az önce güneş buradaydı. Şu an güneş yine dağın arkasında ama bu sefer sol arka tarafında. Gölgeleri görüyorsunuz. Ki az önce tam tersi dağa doğruydu. Bu video ise yaklaşık bir yıl önce paylaşılmış. Bakın burada güneşin çember çizdiğini göstermişler. Sonuç olarak birbirinden bağımsız bu kadar videoya bakarak ki bunların birbirinden bağımsız olduğu için kurmaca olma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Yunnan Glacier denen bu Antarktika'daki kampta güneşin bize göre kış aylarında batmadığını anlıyoruz. Yani öyle gözüküyor. Peki bu düz dünya açısından bir sıkıntı mı? Çünkü bildiğiniz gibi düz dünyada bu ortası Kuzey Kutbu, Alaska, Kanada, Amerika, Meksika, Güney Amerika, Afrika kıtası, Arabistan Yarımadası, Avrupa, Türkiye, Hindistan, Çin, Japonya, Avustralya kıtası. Yani ortası kuzey, dış halka güney. Şimdi güneş tepemizde bu kuzeyin etrafında doğudan batıya bir çember çiziyor. Şimdi bize göre kış aylarında güneş daha güneye kayıyor. Ama güneye daha kaydıkça bu şekildeki yuvarlak düz dünyada bu Antarktika uç noktasında 24 saat gündüz yaşanma ihtimali var mı? Yani bu modelle uyumlu mu diyecek olursanız şimdi bizim dünyamız bir gök kubbeyle kaplı ve o gök kubbenin nasıl bir mercek etkisi gösterdiği, ışığı nasıl yansıttığını bilmiyoruz. Bununla ilgili daha önce gördüğüm birkaç video vardı. O video açısından baktığımda düz dünya açısından mantıksız ya da tutarsız değil. Şimdi dünyamız bir gök kubbe ile kaplı ve bu gök kubbe güneş ışını bize yansıtırken bir mercek etkisi görevi görüyor olma ihtimali çok yüksek. Bildiğiniz gibi güneş kuzeye yaklaştıkça gök kubbeden uzaklaşıyor. Yani bize dikey anlamda uzaklaşıyor. Güneye
Güneş gittikçe gök kubbeden dolayı bize yaklaşıyor. Şimdi bakın burada ışık uzaklaştıkça aydınlanma çemberi daralırken ışık gök kubbeye yaklaştıkça bakın aydınlanma çemberi genişledi. Şimdi bakın şu an bu ışık uzaklaşıyor. Aydınlanma çemberi daralırken ışık yaklaştıkça bakın aydınlanma çemberi arttı. Şimdi bu güneş güneye yakın dönerken güneye gittikçe gök kubbeden dolayı güneş bize yaklaştığı için bu şekilde aydınlanma çemberi değişiyor ve artıyor ve bakın şu güney uç noktasında karanlık çökmüyor. Bakın güney diyelim 60. paralel, 55. paralel, güney 65. paralel karanlığa boğulurken güneş tam zıt tarafa gittiğinde ama bakın şu en uç noktalar aydınlık kaldı. Bu model açısından baktığımızda Güney 79. paraleldeki Yunan Glacier denen yerde Güneş'in düz dünya modeline göre de batmaması gayet tutarlı gözüküyor. Biz şu an her türlü bilgiye hakim değiliz. Konuyu araştırdıkça detaylara sahip çıkıyoruz ki ben kendi adıma dünyanın düz olduğuna eminim. Bununla ilgili birçok daha önce kanıt ve detay paylaştım. Bakın yuvarlak düz dünyamız üzerine bir gök kubbe koyduk. Mercek etkisi gösterecek olan. Ve bakın ışığı yaklaştırdıkça ya da uzaklaştırdıkça aydınlatma çemberi değişiyor. Yani Antarktika'da da güneşin batmaması düz dünya açısından tutarsız değil. Bu mümkün ama bunun için de çok daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Maalesef çoğu şeyi araştırdıkça yeni yeni öğreniyoruz. Düz dünya haritasına göre deney yaptıkları yer Güney Amerika'nın biraz ötesinde işte Antarktika'nın şu bölgesi ki bakın burada Güneşin neden 24 saat boyunca batmadığıyla alakalı bir görsel daha göstermek istedim. Güneşin güneye gittikçe dünyanın gök kubbesine yaklaştığı, kuzeye gittikçe dünyanın gök kubbesinden uzaklaştığını mevcut küre bilim de kabul ediyor. Bakın ne diyor burada? Güneşin dünyaya en yakın olduğu tarih 3 Ocak, Güneşin dünyaya en uzak olduğu tarih ise 4 Temmuz diyor. Şimdi Güneş kışın dünyaya daha yakın ama güney tarafta. Bu yüzden aydınlanma çemberi değişiyor ve güneyde daha geniş bir aydınlanma çemberi oluşturuyor. Kuzeyde ise daha dar bir çember oluşturuyor. Ama Güneş yazın dünyadan gök kubbe anlamda uzaklaşıyor ama kuzeye yakınlaşıyor. Kuzeydeki ülkeler bu tarz yazı yaşıyor ama Güneş bu yaz aylarında bize göre Temmuz, Haziran aylarında gök kubbeden biraz daha uzaklaştığı için aydınlanma çemberi daralıyor. Yani bu mevcut benim uydurduğum bir şey değil. Güneşin gök kubbeden dolayı gök kubbe güneyden kuzeye doğru yükseldiği için Güneş kışın güneye doğru gidiyor. Yazın bize göre kuzeye yaklaşıyor ve bu süreçte
Güneş gök kubbeden uzaklaşıp yakınlaşıyor ve dediğim gibi bunu mevcut kürebilim de kabul ediyor. Son olarak Güneş'in Dünya'dan 109 katı daha büyük olmadığını, küre dünyanın söylediği gibi 150 milyon kilometre uzaklıkta olmadığını, tam tersine Güneş'in yeryüzüne göre çok çok daha küçük ve bize yakın olduğuna da bilimsel bir kanıt paylaşmak istiyorum ki buna sadece kısaca değineceğim. Ayrı bir videoda detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Bakın bir fizik kanunu. Ne diyor? Bir ışığın şiddeti, aydınlatma gücü mesafe ile ters orantılıdır. Yani ışıkla aramızdaki mesafe 2 katına çıktığında ışığın şiddeti 4 kat azalacaktır diyor. Şimdi küre dünyanın söylediği gibi Güneş dünyadan 109 kat büyük olsaydı ve uzaklığı 150 milyon kilometre olsaydı gün içerisinde ışığın şiddeti değişmezdi. Gökyüzü aynı parlaklıkta kalırdı. Ama biz nasıl görüyoruz? Sabah güneş doğarken gökyüzünün parlaklığı farklı, öğlen farklı, akşam farklı. Güneş bize öğlen yaklaştığında gökyüzü masmavi olurken güneş batmaya doğru o aydınlık kapanıyor. Bu neyle alakalı? Dedikleri gibi güneş bizden 109 kat büyük değil, 150 milyon kilometre uzak değil. Tam tersi güneş çok küçük ve bize yakın olduğu için gün içerisinde bizden olan mesafesi değiştikçe ışın şiddeti değişiyor. Hepiniz bunu çıplak gözünüzle görüyorsunuz. Güneş öğlen tepemizdeyken, gökyüzü masmaviyken, güneş bizden uzaklaştıkça o masmavilik gitgide matlaşıyor. Özellikle güneşin tam batışına doğru gitgide gökyüzü böyle karanlık bir renk almaya başlıyor. Halbuki güneş bu şekilde gözüküyorken tepemizde batmaya yakın. Şimdi küre modelin dediği gibi dün güneş işte dünyadan 150 milyon kilometre uzaklık olsaydı, sadece dünya dönüyor olsaydı, güneş de dünyadan 109 kat büyük olsaydı, gün içerisinde ışın şiddeti bu şekilde değişmezdi. Ama biz ne görüyoruz? Gün içerisinde ışın şiddeti sürekli değişiyor. Bize yaklaştıkça ışın şiddeti artıyor. Güneş bizden uzaklaştıkça şiddeti azalıyor. Bu da neyin göstergesi? Güneşin dünyadan 109 kat büyük olmadığı, tam tersine güneşin dünyadan küçük olduğunu ve bizden uzaklaştığını gösteriyor. Tabii bu apayrı bir konu başlığı. Bununla ilgili detaylı bir video yapmaya çalışacağım. Bugünkü konumuzun özü şuydu. Antarktika'da yapılan deney doğru gibi gözüküyor. Yani güneyin belli bir paralelinden sonra güneşin kışın batmaması düz dünya ile çelişen bir konu değil. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.